Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli seyirciler, bugünkü haberimiz İsveç'ten geliyor. Duymuşsunuzdur, belki televizyonlarda görmüşsünüzdür, belki radyodan duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. İsveç'te Irak asıllı bir vatandaş Salvan Momika isimli İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Protesto yaparak hatta videoları çekilmişti ve multimedyada da yayınlanmıştı. Tabii ki bu çok büyük bir tepki gösterdi. Olanlar oldu ve İsveç ülkesi Salvan Momikalı ismi mahkemeye vermişti ve mahkeme kararını vermeden birkaç saat evvelsi Salvan Momika öldürüldü. Değerli seyirciler, videoyu sonuna kadar izleyin. Bakın nasıl öldürüldü. Bana yorumlarda da sonra yazabilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ama rica edeceğim her seferki gibi küfürsüz olsun, kimseye hakaret etmeden rica edeceğim. Fazla değerli vaktinizi almadan habere geçmek istiyorum. Unutmadan da söyleyeyim, bakın kimleri suçluyorlar. Çok komik bir haber. Gerçekten çok. İsveç'te Kur'an yakan Salvan Momika vurularak öldürüldü. Kur'an-ı Kerim yakan Iraklı Salvan Momika vurularak öldürüldü. Saldırganın kimliği veya durumu henüz açıklanmadı. İsveç polisi olay hakkında soruşturma başlattı. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı. İsveç'te, değerli seyirciler, İsviçre değil, İsveç. İsveç, Şveden. İsviçre, Schweiz. İsviçre, Almanya'nın alt tarafında kalır. İsveç'te üst tarafında kalır. Finlandiya, Norveç o yanda kalır. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlendiği eylemlerle bilinen ve bu sebeple yargılanan Iraklı Salvan Momika, İsveç basınına göre çarşamba günü Stockholm'daki evinde ölü bulundu. Stockholm'un Störtalje mahallesindeki bir apartmanda şüpheli eylemler sebebiyle ihbar alan polis olay yerine geldiğinde Momika'yı ölü olarak buldu. Bakın nasıl öldürülmüş. Polis sözcüsü Nadia Norton, 38 yaşındaki Irak asıllı Momika'nın vurularak öldürüldüğünü doğruladı. Momika'nın internet üzerinden bir yayın gerçekleştirirken öldüğü kaydedildi. İnternette de yayın yaparak Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Savcı Rasmus Ökman olayla bağlantılı olarak 5 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Olayın dün yerel saatle akşam saat 11'i 11 geçe gerçekleştiği belirtildi. İsveç savcısı gözaltına alınan 5 kişinin tutuklanmasını talep etti. Ancak silahlı saldırganın bu kişiler arasında olup olmadığı belirtilmedi. Polis olay yerini araştırıyor. Sonuna kadar izleyin değerli seyirciler, bakın kimden şüpheleniyorlar. Olay yerinde gece boyunca inceleme yapıldı ve sabah saatlerinde bina güvenlik çemberine alındı. Binanın dışında herhangi bir kordon bulunmasa da bölgede çok sayıda polis memuru görevlendirildi. Stockholm olay yeri inceleme binada çalışmalarını sürdürüyor. Olay yeri üzerinde insansız hava araçları uçuruldu. Yani dronlarla havadan kontrol edilmiş. Polis basın sözcüsü Karin Lutz soruşturma hakkında ayrıntı vermekten kaçındı. Tüm bilimlerle yakın işbirliği içindeyiz. Ancak olay konusunda şu anda bilgi paylaşamam. Polis güvenliğin sağlamasından sorumludur diye konuştu. Bu her yerde böyle. İsveç dış bir gücü suçladı. İsveç dış bir gücü suçladı. İsveç Başbakanı, Kur'an yakan bir kampanyacının hakkında çıkacak mahkeme kararından birkaç saat önce vurulmasının
yabancı bir güçle bağlantılı olabileceğini söyledi. Başbakan Ulf Kristersson, güvenlik güçlerinin olayla ilgili olarak derinlemesine araştırma yaptığını söyleyebilirim. Çünkü bu olayda bir yabancı güç bağlantısı olma ihtimali açıkça var diye konuştu. Kimden şüpheleniyorlar acaba? Başbakan yardımcısı Ebba Buş cinayeti kınadı ve bu özgür demokrasimize yönelik bir tehdittir. Toplumumuzun tüm gücüyle karşılık vermesi gerekir diye yazdı. Değerli seyirciler, ben şimdi burada çok şey söyleyeceğim de susuyorum. Stockholm Mahkemesi ölümünün ardından Momika hakkındaki davayı düşürdü. Aynı davada yargılanan başka bir sanığın karar duruşması pazartesi gününe ertelendi. İsveç Güvenlik Servisi saldırının ülkenin güvenliği üzerindeki olası etkinlerini değerlendirdiğini açıkladı. Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplamıştı. Salvan Momika İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle uluslararası kamuoyunda tepki çeken bir isim haline gelmişti. Irak'tan İsveç'e sığınan Momika başkent Stockholm'de düzenlediği gösterilerde kutsal kitabı alenen yakarak dikkatleri üzerine çekti. İsveç yasalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği bu eylemler birçok ülkede öfkeyle karşılandı. Özellikle Müslüman ülkelerde büyük protestolara yol açan eylemler İsveç hükümetini diplomatik baskı altına soktu. Bazı ülkeler İsveç büyükelçilerini çağırarak kınama mesajları verdi. Momika'nın eylemleri İsveç'te tartışmalara neden oldu. Kamu güvenliği endişeleri nedeniyle gösterilerine yönelik çeşitli kısıtlamalar getirilse de İsveç mahkemeleri ifade özgürlüğü ilkesini gerekçe göstererek bu tür eylemleri tamamen yasaklamadı. Daha halen yasaklamadı. İsveç hükümeti daha sonra ağır baskı sebebiyle Salvan Momika'yı nefret suçu işlediği sebebiyle yargılamaya başladı. Aylarca süren yargı sürecinde karar bugün alınacaktı. Evet, bugün karar alınamadı. Salvan Momika öldürüldü. Değerli seyirciler, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz bir like verirseniz, abone olmadıysanız bana da abone olursanız, sizler de bana enerji vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bazen diyorum ki, yani neden? Kardeş gibi yaşayabiliriz bu dünyada. Herkesin kendine göre bir inancı vardır. Benim düşündüğüm, birbirimize saygılı olmamız lazım. Her dine saygımızı göstermemiz lazım ve herkes de taptığı dine göre yaşasın, istediği gibi yaşasın. İstediği gibi camiye gitsin, istediği gibi kiliseye gitsin. Değerli seyirciler, Hindistan'da ineğe tapıyorlar. Öyle dünyada yerler var, taşa tapan var, güneşe tapan var. Herkes neye tapmak istiyorsa tapsın. Yalnız bu dinler biz birbirimizi öldürmek, yaralamak, savaş etmek, kavga etmek için mi? Yok. Neden kardeş gibi yaşayamıyoruz? Değerli seyirciler, daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Yorumlar açık. Tekrar lütfen rica edeceğim, gerçekten rica edeceğim. Küfürsüz, kimseye hakaret etmeden, suçlamadan normal yorum yazarsanız sevinirim. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.